Colorado dağlarının eteklerinde unutulmuş bir yapı sessizce duruyor. Mount Massive Akıl Hastanesi. Yıllar önce kapatılmış, sonra gizlice yeniden açılmış bir yer. İçeride ne olduğunu kimse tam bilmiyor. Ta ki bir gazeteci eline gelen o e-postayı okuyana kadar. Miles Upshur, meraklı, ısrarcı ve biraz da deli bir muhabir. O gece arabasına bindi, kamerasını aldı ve gerçeği bulmak için yola çıktı. Fakat bazen gerçeği bulmak, onu bilmemekten çok daha korkunçtur. Karanlık koridorlarda yankılanan çığlıklar, duvarlara yazılmış dualar, kana bulanmış deney odaları. Mount Massive sadece bir hastane değil, insanın tanrı olmaya çalıştığı bir laboratuvardı. Ve Miles artık sadece bir muhabir değil, yeni bir hikayenin, yeni bir kabusun kahramanıydı. İnsan zamanın ötesine geçmeyi hayal eder. Ölümü bir son değil, geçici bir engel olarak görür. Yaşamı sonsuzlaştırma arzusunu taşır yüreğinde. Tarih boyunca bu arzu, imparatorlardan filozoflara, simyacılardan kâşiflere kadar herkesi büyülemiştir. Antik Mısır'da firavunlar, piramitlerin derinliklerine gömülürken, ruhlarının sonsuza dek yaşayacağına inanırlardı. Orta Çağ'da simyacılar, ölümsüzlük iksirlerini, felsefe taşını aradılar. Bazen yıllarını, bazen akıllarını kaybettiler. Rönesans'ta sanatçılar, eserlerini ölümsüz kılmak için tuvale, mermer bloklara, mürekkebe tutkularını aktardılar. Ama her arayışta bir sır gizlidir. İnsan, ölümsüzlüğü yalnızca bedeninde değil, kendi sınırlarını zorlayarak, tutkularının ve arzularının derinliklerinde arar. Başarıya yaklaşanlar, kendilerini Tanrı'ya yaklaştırır gibi hisseder. Başarısız olanlar, insan olmanın kırılganlığını acı bir şekilde öğrenir. Ölümsüzlük bir hedef değil, bir yolculuktur. Ve bu yolculukta her adım, insanın kendi doğasını ve sınırlarını test eder. Merak, hırs ve korku arasında titreyen bir ip gibi insanı hem büyütür hem de yıpratır. İşte Outlast'ın karanlık dünyasına adım atarken unutma. Oyunun korkusu yalnızca dışarıda değil. İnsanın kendi zamanına, kendi arzularına ve kendi sınırlarına bakışında saklıdır. Bir oynanış. Gameplay. 10 üzerinden 8. İyi yanlar. Oyuncuyu sürekli gerilim ve bilinmezlik içinde tutuyor. Kontroller akıcı, saklanma ve kaçış mekanikleri mükemmel çalışıyor. Kamera ve gece görüşü mekaniği, strateji ve korkuyu birleştiriyor. Kötü yanlar. Tekrar eden koridorlar ve bazen tahmin edilebilir düşman davranışları. Bazı saklanma ve kaçış anlarında yapay zeka davranışları tutarsız olabiliyor. Uzun süre aynı mekanlarda sıkışmış gibi hissettirebiliyor. Gerilimi çok iyi ama bazı tekrarlar ve yapay zeka hataları deneyimi hafif zedeliyor. 2 grafik, visuals. 10 üzerinden 8. İyi yanlar. Atmosfer inanılmaz. Karanlık koridorlar, laboratuvarlarda odalar korkuyu destekliyor. Karakter modellemeleri ve animasyonlar çoğunlukla gerçekçi. Özellikle yüz ifadeleri etkileyici. Işık ve gölge kullanımı, bilinmezliği ve gerilimi maksimuma çıkarıyor. Kötü yanlar. Düşük çözünürlüklü bazı dokular ve küçük görsel hatalar dikkat dağıtabiliyor. Atmosfer güçlü olsa da görselliğin bazı detayları basit kalıyor. Atmosfer harika ama görsel detaylarda eksiklikler var. 3 ses. Audio. 10 üzerinden 9.5. İyi yanlar. Ses tasarımı mükemmel. Çığlıklar, uğultular, metal gıcırtıları korkuyu doruk noktasına çıkarıyor. Ambient müzik ve düşük frekanslı drone gerilimi sürekli canlı tutuyor. Sessizlik bile korkutucu. Ses psikolojik etkide çok başarılı. Kötü yanlar. Bazı ses efektleri tekrarlandığında tahmin edilebilir hale gelebiliyor. Ara sahnelerde müzik ve efektler bazı zamanlar senkronizasyondan kopuyor. Mükemmel bir iş. Küçük tekrar ve senkron sorunları dışında kusursuz. 4 teknik. Technical. 10 üzerinden 7.5. İyi yanlar. Işık gölge motoru, fizik ve kamera sistemi oynanışı ve atmosferi destekliyor. Çoğu sahnede performans stabil ve akıcı. Tekrar eden detaylar, korku ve atmosferi bozmadan çalışıyor. Kötü yanlar. FPS düşüşleri, bazı sahnelerde stutter ve bug'lar göze batıyor.
Kamera bazen köşelerde takılabiliyor. Özellikle dar alanlarda hareket kısıtlanıyor. Bazı animasyonlar ve etkileşimler yapay hissettiriyor. Atmosferi destekliyor ama teknik hatalar rahatsız edici olabiliyor. Outlast, korku ve gerilimi sonuna kadar hissettiren unutulmaz bir deneyim. Oynanış açısından sınırlı ama gerilimli, her adımda sizi çaresizlik içinde bırakıyor. Grafikler ve atmosfer sizi Mount Massive'in karanlığına hapsediyor ve detaylar oldukça etkileyici. Ses tasarımı ise kesinlikle mükemmel. Her uğultu, her çığlık kalbinizi hızlandırıyor. Teknik olarak bazı küçük sorunlar var. FPS düşüşleri ve kamera takılmaları deneyimi zaman zaman bozabiliyor. Benim puanım 10 üzerinden 8.25. Genel olarak oynanış, atmosfer ve korku hissi açısından kesinlikle tavsiye ederim. Siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki karanlık yolculukta görüşmek üzere.